Blackout Survivor önümüzden hepinize merhaba dostlar ve de günaydınlar. Bugün cumartesi, inşallah 1453. sunucumuz akşam üzeri açılacak. 20-21 gibi açılabilir büyük ihtimalle. Abi ya ben bu kadar rağbet göreceğini beklemiyordum. Beklentiyi çok mu yükselttik? Ne yaptık? İnsanlar deli gibi geceden beri telefonun ellerinde şeye bakıyor. 49 açıldı, 50 açıldı, 51 bakıma girdi. Bilmiyorum, anlamadım. Bayağı yoğun bir talep var yani. İnşallah güzel bir sunucu olur. Bir yıl boyunca daha fazlasında güzel oynarız gençler. Koordineli bir şekilde. Bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak, sunucu açılmadan bilmeyenler için başlarken neler yapmamız gerek, neleri bilmemiz gerek, temel olarak neleri almamız gerek. Bunlardan bahsedeceğim. Yeni sunucumuzun yeni ittifakının lideri Mars. Yani lider diyebiliyorum ben. Bana şu şekilde bilgi attı. Abi buna ekleyeceğim bir şey var mı? Bir tane bak diye. Ben de açıkçası kendim metin yazmaktansa buradan kopya çekmeyi tercih ettim. Üzerine de biraz konuşurum. sabah abi kim uğraşacak işte, buradan okuyayım. Adam güzel yazmış. Şimdi abi, elmaslarınızı kesinlikle harcamayın. İleride gelecek olan güçlü kahramanlar için kullanacaksınız. Şimdi oyuna yeni başlamaz oyun süreci boyunca isterseniz ateş kristali 6 olun, 8 olun, kaç olursa olsun. Her türlü etkinliklerde, şunlarda bunlarda size ufak tefek 1000, 2000, bazen daha fazla, bazen daha az. Yani hep yaptığınız birçok eylemde size küçük elmaslar veriyor. Elmas nedir derseniz şu olay. Dur lan, şu işte köşede üstü duruyor. Heh. Elmaslarınızı kesinlikle harcamayın. Elmasları işte ışınlanmaya gider. Ekstra mesela hızlandırmanız bittikten sonra elmasla kaleye hızlandırmanı devam ettir gibi seçenekler gelir. Onlara kesinlikle inanmayın. Elmasınızı sürekli biriktirsin. Sürekli biriksin. Sadece VIP alın, VIP paketi. Şuradan kilidi aç dedikten sonra 30 günlük VIP diyor. 10.000 elmasa veriyor. 30 günlük VIP alırsanız VIP 7'den sonra mıydı? İntikal sırası +1. İtalya abi. Nerede başlıyor intikal sırası? 5 artı. Aynen, VIP 7'den sonra ekstra intikal sırası veriyor. Bazen arkadaşlar şey diyor, abi ben işte paralı da aldım intikal sırasını. 6 tane olması gerekirken 5 tane gözüküyor. Neden 5 tane diyenler olacaktır. Buradan VIP alması gerekiyor 1 aylık. Ve ekstra da işte özellikler veriyor. Ya 1 aylık 10.000 elmasla bunu alın. Geri kalanını bekletin. Biriktirin. Ta ki işte Gen 4'ler, Gen 5'lerin çarkıfelek kahramanları gelene kadar. Çarkıfeleğe elmas da çeviriyoruz. Çeşitli sandıklar var işte. Bilmeyenler için anlatıyorum bunu. Şurada şimdi çarkıfelek var mı? Ya bir sürü aslında bende çarkıfelek videom var. Açıklama kısmına koyarım ben onu. Oradan bakabilirsiniz. Sektörü fulllediğim video vardı. O sandıkların hepsini açtıktan sonra ortalama, o bazen değişebiliyor, şansınıza bağlı, 190 ile 210 arasında size kahraman parçası veriyor. O kahraman parçasıyla da işte kahramanlarınızı basabilirsiniz. Çarkıfelek kahramanlığı ile alakalı da videom var. Onu da koyarım unutmazsam. İlk söyleyeceklerim bunlar. Yani ben üzerine konuşacağım abi. Başka ne diyor? Sürekli de Discord'umuz aktif abi. Dı çalıyor. Sarı kahraman parçaları mitik. Lütfen kullanmayın. İleride gelen 3 kahramanlar için gelen güçlü kahramanlar için çok fazla lazım olacak. Bu benim ilk başta oyuna başladığımda yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Sarı kahraman parçası şu. İşte size Gen 2, Gen 3, Molly, sarı kahramanlar var. Onlar geldiğinde bu hepsine kullanılabiliyor. Geronimo öyle bir tane daha vardı. Onlar hariç. Onlar paralı kahraman olduğu için onlara kullanılmıyor. Hepsine kullanılıyor. Siz oyunun başında işte lan sarı kahraman basayım, güçleneyim diye bir heyecan yapıyorsunuz. Basıyorsunuz. Kesinlikle yapmayın. İleride kahramanlarınızın birini çarkıfelekten basacaksınız. Birinde biriktirip bundan da basacaksınız. Ya da para verip basacaksınız. Para vermek yerine buna basarsanız çok güzel olur. Mesela Gwen. Şu kahraman. Oldukça güçlü bir kahraman. Bunu basmak için
ya kendi parçası gerekiyor. Kendi parçasını çarkıfelek veya etkinlik, iyi bir etkinlikte puanlamaya girmeniz lazım. Ya da şununla basmanız lazım. Şu sarı parçayla. O yüzden sarı kahraman parçalarınızı kesinlikle harcamayın. Biriktirin gençler. Bu da diyeceğimiz ikinci olay olacaktı. Asker hızlandırmaları için lütfen T9 seviye asker üretene kadar kullanmayın. Asker hızlandırmaları için güzel etkinlikler ileride gelecek. Acele etmeyin. Şimdi burada bahsettiği şey şu. Dur bakayım güvenciyim. Şöyle karargahımıza gelelim abi. Eğit diyelim. Şimdi bazı etkinliklerde askeri basarak puan kasıyorsunuz. İki etkinlik arası siz mesela T10 açıksa T9 basacaksınız. T9'u basın işte 100.000 tane basarsınız. 50.000 tane mi, 100.000 tane mi, 200.000 tane mi etkinlik gelene kadar. Hangi etkinlik derseniz en iyisi SVS etkinliğinde asker basma günü var. 3. gün müydü, 4. gün müydü şimdi hatırlamıyorum. Buraya bastıktan sonra etkinlik günü geliyor. Etkinlik günü gelmeden 2 gün önce. Çünkü asker basma süresi aşağı yukarı 2 gün sürüyor. 2 gün önce şuradan terfi et diyeceksiniz. Ben size bir tane göstereyim abi şöyle. Mesela şurada böyle full dolu olduğunu düşünün. Şu anda ben dolu değil. Şöyle 110 tane eğit dedim. Hızlandırdım abi. Tamam. 110 tane. Şuraya mesela 100.000 tane düşünün. Normalde kaç taneydi? Şurada T10'dan göstereyim. 1188 tane asker basıyor tek seferde. Bu da aşağı yukarı 16 saat sürüyor. Şuraya eğer ki bonusu açarsanız eğitim kapasitesi bonusu var. Bunu açtığınızda 1188 değil mi? Bastım abi. Burada yine etkinlikte basacaksınız. Geldim. Birlik eğit. 3564 oldu. Tek seferde. Ama 2 gün oldu. Yani şeye başlamadan 2 gün önce basacaksınız. Asker etkinliğini takip edip hangi günse o günden 2 gün önce bunu basıp bekleteceksiniz. Tam o gün geldiğinde bitmiş olacak. Tak diye bir sürü puan kazanmış olacaksınız. Neden T9 derseniz T9'da daha fazla terfi ettiriyorsunuz. Şuradan terfi ettir dediğinizde işte bura 3000 kaç kütürdü. Bura 4000-5000 oluyor terfide. Yani tek seferde neredeyse 300.000-400.000 güç kazanacaksınız. O da etkinlikte puan verecek size dostlar. Onu kesinlikle değerlendirin. Onun ayrıntısını daha ileride konuşuruz. Başka kişilerin şehirlerine saldırmak size asker kaybettirir. İleride asker sayısı bakımından sıkıntı çekmemek için dikkatli olun diyor. Bak bu da benim yaptığım hata demeyeyim aslında. Ben içerik ürettiğim için mecburen bir yerlere dalmam gerekiyordu. Tek başıma ittifaka daldığım serim var benim. O yüzden girip dalıyordum. Birçok kez asker sayımı ben 200.000'den, 300.000'den 50.000'lere düşürdüm. Bu da beni diğer beraber başladığım arkadaşlardan daha geride bıraktı. Abi keyfi bir şekilde gidip birilerinin köyüne saldırmayın. Hem düşman kazanırsınız hem ittifaklar arası korelasyon bozulur. Yani hiçbir ittifaklar birbirine düşman olur. Aramda çekişme olur. Anlaşmazlıklar olur falandır filandır. Bu da etkinliklerde diğer yabancı ittifaklara karşı bizi zayıf düşürür. Gidip de hatta etkinlik bile olsa bu silah arkadaşlar etkinliği var. Başka köylerden asker keserek puan kasıyorsunuz. Ya o etkinlikte birinci de olsanız doğru düzgün kaybettiğiniz askere karşılık bir ödül vermiyor size. Abi gidip de bir yere basmayın. Gidin dökümhanede bir yerleri kesin. Dökümhanede kesin. Etkinlik bittikten sonra geri o askerleriniz ölse dahi geri geliyor. Kesmeyin yani abi öyle diyeyim. Mecbur kalmadık da kesmeyin. Çünkü bayağı sizi geriletiyor. Yetişemiyorsunuz. Askerinizi öldükten sonra güç kaybediyorsunuz. Hem askeriniz azalıyor. Hem mesela savunmanız azalıyor. Etkinliklerde şeyleri dolduramıyorsunuz. İntikalleri dolduramıyorsunuz falan filan gençler. Şef enerjisi kutularınızı etkinlikler için saklayabilirsiniz. Güzel puan kazandırır. Bu da doğru. Özellikle SVS'de hayvan kesme etkinliği var. Bir tane kutup eşit kestiğinizde 30.000 puan veriyor. Yani SVS'nin
en fazla puan veren etkinliği o. O da 4. günde miydi? 5. günde miydi? Onu hatırlamıyorum. Şimdi şef enerjisi ne derseniz dostlar. Onu ben size nereden gösteriyordum? Şu. Mesela benim 2649 tane şef enerjim varmış. Bazı etkinliklerden de gelmiş. Şuradan kullan diyor. Hani onarla 58 kutu da buradan varmış. Şef enerjisi günde 2 kere mi 3 kere mi? Şuradan ambardan mesela şimdi göstereyim. 5 saatte bir yenileniyor. Size vereyim 120 tane. Bunları kesinlikle harcamayın. Sadece etkinliklerde şurada burada ve günlük görevde hayvan kesme var. Orada harcayın. Hayvan kesmeye direkt dümdüz kesmeyin. Fener'e girip şuradaki normalde burada geyik işareti oluyor. Hayvan işareti oluyor. Fırın 30'dan sonra böyle pençe işareti oluyor. Burada size ateş kristali veriyor. Buradan tıklayacaksınız abi. Onu da göstereyim hemen yine olayını. Saldır diyeceksiniz. Mesela burada bu formasyonu kullanmayın. Zaten ilk başta bu formasyon olmaz da. Nerede abi benim ayarladığım? Yine. Yine ile beraber gönderirseniz 8 tane gidiyor. 8 tane şef enerjisi gidiyor. Yürüle. Mesela diğer kahramanlarını da gönderirseniz 10 tane gidiyor. Ama Gina ile gönderirseniz 8 tane gidiyor. Yani Gina'nın öyle bir özelliği var. Daha az şef enerjisi gidiyor. Bogan'da olursa daha hızlı gidip geliyor. Oldukça gerektiği yerlerde kullanın. Günlük görevinizi bitirin. Günlük görevini dediğim gibi Fener'den yapın. Hem Fener görevini bitirmiş olursunuz hem hayvan kesme görevini bitirmiş olursunuz. O da öyleydi yani. Araştırma bölümü için özellikle büyüme kısmı önerilir. İleride savaş bölümüne geçebiliriz. En başta büyüme. Abi bir durum. Bizim Discord bayağı aktifleşti ya. Şimdi araştırma merkezi açıldıktan sonra gençler biz buradan büyümeden gideceğiz. Ekonomiyi kesinlikle zaman harcamayın. Ekonomi kısmına. Ekonomi kısmı nedir? İşte kaynak üretme, şudur, budur. Hiç gerek yok abi. Biz kaynağımızı zaten dışarıya asker gönderip toplayacağız. O yüzden ekonomiye gönderip de zaman harcamayın. Büyümeden basın. Büyümede işte inşaat sürelerini kısaltan geliştirme var, teknoloji. Asker sürelerini kısaltan teknoloji var. Yine araştırma merkezindeki süreleri kısaltan teknolojiler var. Reviri kısaltan var. İşte kamp genişletme, tek seferde gönderebileceğiniz askerler, şunlar bunlar. Buradan gidip sonra da savaş kısmına geçeceğiz. Savaşta işte askerlerinizin özelliklerini yükseltiyor. İşte savunmayı arttırıyor, saldırıyı arttırıyor, işte kritik vuruş şudur budur. Onları arttırıyor. Yine de buradaki hızlandırmaları kullanmayın. Sadece etkinliklerde kullanacağız. Abi hızlandırmaları hiçbir şekilde hemen hızlıca hızlandırmayı kullanayım, basayım, öne geçeyim gibi kullanmayın. Biriktirin, sabredin. Etkinliklerde kullanacağız. Hem etkinlikten puan almış olacağız ve ödül almış olacağız. Hem de etkinlikte kullandığınızda geride kaldığınız zamanı kapatmış olacaksınız. Yani sabredin. Geride kalmıyorsunuz yani. O biriktirin. Oyunda biriktirmek çok önemli abi. Biriktireceksiniz. Şuradan gelip şu üstteki istatistiklere bakacaksınız. Hızlandırma kısmına. Mesela benim 41 günlük genel hızlandırmam var. Bunları 120 gün yapan var. 200 gün yapan var. O şekilde biriktirenler var. Dakika bunlar önemli değil. Gençler. Araştırma olayı da böyleydi. Eğer oyuna para yatıran bir oyuncu değilseniz sadece 3 kahraman için full sarı ekipman yapın. Bir set piyade kahramanı, bir set mızrakçı kahramanı, bir set okçu kahramanı için. Şimdi abi şu kahramanlara girdiğimizde şu üstte bazı sembolleri var. Bunlar işte nedir? Piyade, nişancı, mızrakçı. Set dediği de şunlar. Donanıma girdiğimizde şunlar. Yani sadece işte setleri buradan dizeyim. Sonra geleyim işte piyade de sergeye bunlardan dizeyim. Zaten ilk başta sergeye sizde olacağı için sergeye dizeceksiniz. Daha sonra bir üst seviye piyade geldiğinde ondan söküp buna takabilirsiniz. Hala daha da efektif, daha da gücü kısaltmak istiyorsanız mesela Sergey piyade olduğu için savunma kahramanı.
her donanımında özelliği var. İşte kahraman savunması diyor mesela. O yüzden ben kahraman savunmasını arttığı için şu ikisini daha fazla bastım. Şunları. Keza nişancı da saldırı kahramanı olduğu için şunları basacaksınız. Tam tersi. Şöyle göstereyim. Kahraman saldırısı. Yani saldırı kahramanının saldırısını daha da efektif bir şekilde güçlendirmiş olacaksınız. Şu şekilde basarak. Sonrasında bunları da basarsınız. Yani iyice dağıtıyoruz gücü. Saldırılarda da ilk bu 3 kahramanı kullanırsınız. Tek seferde gönderirsiniz. Tek seferde iyi vurmuş olursunuz dostlar. Yoksa gücü dağıtırsanız gönderdiğinizde vuramazsınız. Gidip gelir. Her seferinde askeriniz kesilir. O yüzden tek bir yerde gücü birleştirmeye çalışın. Bununla ilgili bir şey daha söylemek için unuttum ya. Geliştirilecek olan kahraman ekipmanları şu şekilde. Piyade için eldiven ve kemer, az önceki şeyden bahsediyor. Okçu için gözlük ve bot, mızrakçı için ise eşit şekilde kullanabilirsiniz diyor. Tamam. Kesinlikle fırın her zaman yükseltilmelidir. İnşaatçı boşta kalmamalıdır. Oyundaki diğer özelliklerin aşılması için bu önemli. Şimdi ben geçen günkü videomda bahsetmiştim. Oyuna ilk başladığınızda süreleri çok kısa olacak. Direkt abi fırına basacaksın. Ondan sonra diğer inşaatçıyı açtıktan sonra işte açılması gereken ne varsa basılması gereken onu basacaksın. Fırın bitti mi? Bir daha basacaksın. Gereksinim ne istiyor onu basacaksın. Yani fırın sürekli basılı bir şekilde olacak. Fırın hiç boşta kalmayacak. Fırın sürekli basılı bir şekilde devam edecek. Ta ki ateş kristal çağına gelene kadar. Ateş kristal çağı geldikten sonra ateş kristali biriktirmek kaynaktan ziyade biraz daha zor olduğu için yine biriktirip fırına basıp devam edeceksiniz. Ama şöyle bir handikap var. Ben işte fırını yükselteyim. Güçlü görünür gibi. Mesela herkesin fırını 24'tür. Sen 25-26'ya basmışsındır. Onu şişirmeyeceksiniz. Fırını bastıktan sonra kışları basacaksın abi. Ondan sonra işte araştırma merkezini basacaksın. Komuta merkezini basacaksın. Onları basıp güçlenerek gideceksin. Eşit bir şekilde bir süre sonra. Yoksa fırını şişirip de diğer taraflar boşsa mesela fırının yüksek ama sende T5 asker var. Adam T7'yi açmış mesela. Fırına eşit bir şekilde gidiyor. T7'yi açmış. Sana bir tane koyar. Senin askerler tamamen çil yavrusu gibi dağılır. Yani balne gibi görünüyorsun ama balne değilsindir. Öyle diyeyim. O yüzden eşit git. Şunları basaraktan eşit gitmek lazım. Hızına yükseltilir. Yine şef enerjisi kullandığında indirim yapar bir kahramandır. Aktifliği yoksa ve sabredebilirseniz sürekli onunla beraber hareket edin. Yani bu da doğru. Özellikle yine SVS'deki asker basma hayvan kesme etkinliğinde eğer ki vaktiniz varsa 6 intikali kullanmak yerine Gina'yı gönderip geçsin. Mesela o da nasıl olur? Onunla ilgili de videom vardı benim. Açıyoruz abi şeyi. Burada bahsettiğim SVS'deki hayvan kesme etkinliği. Hayvan kesme etkinliğinde en iyi puan veren neydi? Kutup dehşetiydi. Buradan basıyoruz. Kutup dehşetine gelip ara diyoruz abi. Kutup dehşeti geldi. Şimdi buraya tıklıyoruz. Ben tıklayamıyorum ittifakta olmadığım için. Mesela şunun kutup dehşeti olduğunu düşünün. Siz seferberlik açacaksınız. Saldır dedik. Ya seferberlik aç diyeceğiz. Buradan 5'e bastım. Ne vardı? Başta en güçlü kahraman piyade kahramanınız var. Nişancı olarak yine mızrakçı olarak Bogan'ı seçtik abi. Bunları kesinlikle o etkinlikte seçeceksiniz. Sonra ne yapacaksınız? Askerleri şöyle yapıp tamamen sıfırlayıp piyadeyi 1 yapacaksınız. Sonra seferberliği başlat diyeceksiniz. Abi bir askerleri nasıl keseceğiz derseniz sizin kaç askeriniz olduğu önemli değil. Seferberlik olacağı için diğer oyuncular da katılacak ya. Hayvanı onlar kesecek. Peki neden böyle yaptınız? Bir tane asker gönderdiğiniz için o asker yaralanacak. Burada örnek veriyorum 5 kilometre uzakmış benim şey. Kutup dehşetleri daha uzakta oluyor. Mesela 15 kilometre. Buradaki yürüme mesafesi 30 saniye falan oluyor. 30-40 saniye oluyor. 30-40 saniyede seferberlikten buraya gelecekler. Geri dönmek için de bir 30 saniye olacak ya. O bir asker yaralandığı için o geri dönüş süresi tamamen ortadan kayboluyor. Yani o süreyi
absorbe etmiş oluyorsunuz. Daha kısa sürede hızlı hızlı asker kesmiş olacaksınız. Abi buna ne gerek var diyebilirsiniz. Yeni başlayanlar için söylüyorum bunu. Şef enerjisini biriktirdiğimiz için gün boyunca sürekli bir şekilde kutup dehşeti kesmeniz lazım. Yani bulduğunuz her fırsatta. O yüzden kaç tane kısa belli bir zamanda kaç tane fazla kutup dehşeti keserseniz SVS'de o kadar puan kasmış olursunuz. Koreliler bu şekilde yapıyor. Hatta onlar bot yapıp, bilgisayarda bot yapıp sırayla kendileri gönderiyorlar. Biz o işlere girmeyeceğiz. Çünkü üçüncü taraf uygulamalar oyunda ban sebebidir. O tarz şeylere hiç girmeyin abi. Zaten normal bir şekilde oynarsanız da güzel puanlar kasarsınız. Puan sıralamaya girersiniz. Oyunda gelişmek ve güçlenmek istiyorsanız tüm etkinlikler için çok önemlidir. Eğer gereken özelliği göstermezseniz her konuda geride kalırsınız. Bu da doğru. Şimdi oyunda her gün sürekli bir şekilde etkinlik oluyor. Eğer ki iyi gelişmek istiyorsanız etkinlikleri kesinlikle takip etmeniz gerek. Çünkü ateş kristali veren etkinlik var. Kahraman parçası veren etkinlikler var. Parşömen veren var. İşte parşömen işte şef açtıktan sonra çok önemli. Şunlar. Bunlar çok önemli. Şef zaten hepsine önemli abi. Önce şefi geliştireceksiniz. Şef çünkü tüm gücünüzü etkiliyor. Kahramanlar sadece mesela piyade kahramanını geliştirirseniz piyade askerlerini etkiliyor. Ama şefi geliştirirseniz hepsini etkiliyor. O yüzden şef önemli. Etkinliklere girip buradan bakacaksın abi işte Perşembe günü şunların hepsi varmış. Şöyle. Cuma günü işte sadece şu dökümhane, ittifak harekatı, kanyon. Şunlar varmış. Cumartesi günü bunlar varmış. Pazar günü şu etkinliklerin çoğu bitiyor. Şunlar başlıyor. O şekilde gidiyor yani bir haftalık olayı gösteriyor. Ona göre de hızlandırmanızı, zamanınızı, şununuzu, bununuzu ayarlayın. Etkinliğe girdikten sonra ödüllerine bakın. Güzel bir ödül vermiyorsa gereken şeyleri harcamayın ona. İşte hızlandırmadır, şunlardır, bunlardır. Kesinlikle harcamayın. Daha iyi etkinlikler için hızlandırmanızı bekletin. Etkinlik önemli abi. Oyunda etkin kalabilmek de önemli. İttifakın etkin olabilmesi önemli. Örnek vereyim bizim 69'daki ittifakta ya 100 kişi görünse de dökümhaneye giriyoruz. 4 kişi geliyor. Çevrimiçi 4 kişi var. Adamlar geliyor 20 kişi. Seni ne yapıyorlar? Tokatlıyorlar. İstediğin kadar güçlü ol abi. Seni tokatlıyor adam. Giriyor kalelere puanını kasıyor. O yüzden etkin olabilmek önemli. Her gün arenada 10 hakkınızı kullanmayı unutmayın. Günlük ve haftalık ödülleri kahramanlar için sarı donanım alabilirsiniz. Şimdi arena gelelim abi. Arena açıldıktan sonra nerede lan arena? Bak. Giriyoruz abi arenaya. Kiss Reis yine 75 milyonla ön planda. Ya bizim 69'da öne geçmek imkansız zaten. Bunu günün hangi saatinde yapacaksanız abi hangi saatte yapacağız derseniz sunucular saat gece 3'te sıfırlanıyor. Bizim saatte 3'te sıfırlanıyor. Siz saat 2'yi 50 geçe arenaya girmeniz lazım. Neden derseniz mesela bugün şu an saat sabah 10. Ben burada girdim örnek veriyorum. Puanımı kastım abi işte kaç puan kastım? 10.000 puan kastım. Ve birinci oldum diyelim. 10 hakkımı bitirdim. Arenadaki 10 hakkımı bitirdim. 10.000 puan kastım. Birinciliğe yükseldim. Saat sabah 10'da. Sonra ne olacak? Sabah saat 10'dan gece 3'e kadar diğer oyuncular puan kasmaya devam edecek. Gece 3'e kadar ne kadar kasarlarsa mesela Kiss birinci oldu. Gece 3'te tak diye sıfırlanıyor. Puanların hepsi sıfırlanıyor. Bu yüzden siz 2'yi 50 geçen kasabildiğiniz kadar puanı kasıp birinciliğe oynayın. Zamanda bittiği için sizin önünüze geçemeyecekler. Orada tak diye birinci olacaksınız siz. Sunucu sıfırlanacak. Siz de ödülünüzü alacaksınız. O yüzden gece 2'yi 50 geçe girerseniz arenaya iyi puanlar kasarsınız. Yani iyi ödüller alırsınız. Onu o şekilde söyleyeyim. Çiftlik hesabı açmanız tavsiye edilir. Kaynak konusunda sıkıntı çekmemek için lütfen ikinci bir hesap açın. Şimdi burada çiftlik hesabı bana göre kaynak için önemli değil. Abi oyunda etkin bir şekilde, sürekli bir şekilde 6 intikaliniz varsa bunun 5 tanesini farm'a gönderirseniz, farm ne ya derseniz dünyaya giriyorsunuz abi. İşte bulunduğunuz konuma göre 7, 8, 5, 6 şöyle kaynak tipleri var.
Bunu şuradan tıklayıp örneğin ete göndereceksiniz abi. 7 diyeyim. 8 zaten zor çıkar. Sadece dolu kaynakları göster deyip ara diyeceksiniz. Yakınımda öyle bir şey yokmuş. Ben biraz kenarlarda ışınlandığım için. Haritanın kenarından ortaya doğru bereket artar. 6'yı arayayım abi. 6'yı buldu. Mesela buna göndereceğim abi. Buradaki kaynak kahramanları önemli. İlk gönder dediğinizde şu kahraman çıkıyor. Bunun işte et toplama özelliği var. Daha kısa sürede topluyor. Aynı eti 3 milyon eti daha kısa sürede gönderdim abi. Tıkladım sonra odun dedim. 6 dedim ara dedim. Tamam bunu gönderdim. Bu da ilk başta çıktı. Başta çıkmıyorsa siz bunu başa ayarlamanız lazım. Gönderdim. Askerleri zaten kendi otomatik ayarlıyor. Kaç askeri gerekiyorsa taşımada. Gönderdim. Hatta şunları göndermenize bile gerek yok. Boştan yere asker şey yapmasın. Kahraman gitmesin. Gönderdim abi. At bunları. Tamam. Bu şekilde yaptık. Şimdi abi bunlar kaç saat sonra gelecekler? Bir 2 saat sonra falan gelir. 2 saat sonra geldikten sonra oyuna girip tekrardan göndereceksiniz. Sürekli bir şekilde bunlar farm yapacak. Diğer etkinliklerde şunlar da bunlar da yine kaynak geliyor abi. Şu şekilde. Çantanıza geliyor. Bunları kesinlikle aşmayın. Zaten bir bina basarken eğer kaynağınız yetmiyorsa şöyle bir uyarı geliyor. Çantadaki kaynaklar kullanılsın mı diye. Kullanılsın diyeceksiniz. Oradan kullanılacak. Bunları açarsanız biri size saldırdığında bunları da yağmalayabilir. Ama açmazsanız çantada duruyorsa yağmalayamaz. Bunları bekletin. Bak benim hiç açmadım. Kaçar tane kaynağım var bak. Şunlar milyar diye biliyorum. Bunları bekletin dediğim gibi. Gerektikçe harcarsınız. Oyunun başında süreler kısa olduğu için sürekli bir şekilde kaynak ihtiyacı olan sürekli bir şekilde farmda olmanız önemli abi. Farm hesabı şu şekilde önemli. Farm hesabında da yine az önce gösterdiğim şef enerjisi geldi ya şeyden. Ambardan. Günlük 2 kere 3 kere girip o şef enerjisini toplayacaksınız. Farm hesabınızda belli bir seviyeye getirmeniz lazım. İşte sehvelliğe katılıp oradan hayvan kesecek şekilde biraz yükseltmeniz lazım. Farm hesabında mesela teknolojide biz savaştan gittik ya. Büyüme ve savaştan. Farm hesabının teknolojisinde ekonomiden gidin. Çünkü farm hesabı yani bu sürekli kaynak birikmesi gerekiyor. Şef enerjileri birikince sizin ana hesabınızdaki şef enerjisi bitti diyelim etkinlikte. Puanı kastınız. Farm hesabınızı hemen getireceksiniz. Normalde onun ayrı bir şey olacak bizim farm hesaplarının olduğu ittifak olacak. Etkinlik günü o ittifaktan ayrılıp ana ittifakımıza geçeceğiz farm hesabını. Oradan şef enerjisiyle puan kasmaya devam edeceğiz gençler. Farm hesabı bence kaynaktan ziyade şef enerjisi kısmında daha önemli. Kaynakta birikir oradan farmlarsınız. Aga biz farm hesabını nasıl farmlayacağız derseniz. Şimdi farm hesapları için ayrı bir ittifak oluşturacağız ya. Bizim ittifakımız yakın bir yerde olacak o. Mesela kaynağa ihtiyacınız oldu. Oraya saldıracaksınız. Orada asker olmadığı için savunmada asker olmadığı için ama kaynakla çok biriktiği için saldırıp oradaki kaynağı yağmalayıp şeye getireceksiniz. Ana hesabınıza getireceksiniz. O tek seferde olmaz. 2-3 kere sürekli saldırıp şey yapmanız lazım. Yani askerde olmadığı için herhangi bir kaybınız olmayacak. Sadece köy yanar. 100 elmasa mı falan söndür diyeceksiniz. Sönecek. Başka diyeceğim bir şey yok abi. Arkadaş da buraya kadar yazmış. Beni başlangıç olarak söyleyeceğim her şeyi söyledi herhalde. Yine de aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazın lütfen. Fazla konuştum. Bir kahvaltı yapayım geleyim. Öyle yani. Neyse bugün boş ver. Çekilişimiz Discord'da başladı. İlk yaptığım videoda anlatmıştım nasıl olduğunu. Katılmak isterseniz bugün saat 19:23'e kadar devam edecek. Bu videoyu ondan önce yayınlayacağım. Saat 12 gibi falan yayınlarım herhalde. Oldu dostlar. Nefesim tükendik. Umarım atladığım bir şey kalmamıştır. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki Whiteout videolarımızda görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Bir de şunu ekleyin. İkinci inşaatçıyla ekstra intikali kesinlikle paralı olarak alın abi. 300 lira falan gider. Yani para yatırmayacaksanız dahi onları alın, ondan sonra yatırmayın. Çünkü onlar gelişmeniz için çok çok önemli. 2 inşaatçı abi. Tek seferde yükseltmek var. 2 kişinin yükseltmesi var. Hani yükseltmenizi 2 katına çıkaracak.